Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa maalesef koronavirüsle baş edemiyor. Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde maalesef vaka sayısı adeta patlama yapmış vaziyette. Almanya'da bugün maalesef 100 binlere koşan bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra Fransa'da, Hollanda'da da ciddi anlamda sıkıntılar var. Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayısı durmaksızın çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Fransa'dan bu yükselişe dur demek için bir adım geldi. 18 yaşın üzerinde olan herkes Ocak ayı itibariyle 3. doz aşısını yaptırmak zorunda kıymetli izleyicilerimiz. Alınan bu karar bize gösteriyor ki durum hiç de iç açıcı değil. Bu açıklamayı Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran yaptı. Bakanın yapmış olduğu açıklamaya göre durum çok kritik. Önümüzdeki günlerde durum daha da kritikleşecek. Kıymetli izleyicilerimiz, 15 Ocak'tan sonra Fransa'da yaşayan herkes 3. doz aşıyı yaptırmak mecburiyetinde. Eğer bu 3. dozu yaptırmayanlar olursa onlara çok ciddi yaptırımlar gelecek. Göreceksiniz, evlerinden dahi çıkamayacaklar. Bunun yanı sıra maske ile ilgili de Fransa'da ciddi bir karar alındı. Sinema, tiyatro, müzik gibi sağlık kartının zorunlu olduğu tüm kapalı mekanlarda maske kullanımı da artık zorunlu. Değerli izleyicilerimiz, Fransa koronavirüsle ilgili olarak sınıfta kalan ülkelerin başında geliyor. Macron bu dönemde ciddi anlamda bir performans gösteremedi. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları sokaklara dökülüp Macron'u defalarca protesto etti. Hatta Şanzelize'de, Paris'te dahi yürüyenler oldu. Ancak görüyoruz ki tüm bu ağır tabloya rağmen Fransa bir türlü gerektiği gibi adımları atamıyor. Hastanelerdeki doluluk oranının arttığını gözlemliyoruz. Yoğun bakımlardaki yatak sayısının da aynı şekilde azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımız da maalesef koronavirüse Fransa'da yakalanmış durumda. Onlarla ilgili de almış olduğumuz haberler hiç de iç açıcı değil. Değerli izleyicilerimiz, alınan tüm tedbirlere rağmen görüyoruz ki maalesef her şey Fransa'da da başa dönüyor. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere aynı zamanda yeni bir mutant daha ortaya çıktı. Koronavirüsün yeni bir türü B11529 denilen Nu mutantı. Bu nedenle Fransa bazı ülkelerden gelişleri yasakladı. Güney Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Namibya ve Eswatini adlı Afrika ülkelerinden gelişler de, bu 7 ülkeden Fransa'ya gelişler yasaklanmış durumda değerli izleyicilerimiz. Maalesef bu vaka Belçika'da görüldü ve Belçika'daki durum da hiç de iç açıcı değil. Genel çerçeveye baktığımızda değerli izleyicilerimiz, Almanya'da da bazı bölgelerde, özellikle Bavyera bölgesinde maalesef yoğun bakımlarda artık yer kalmadı. Başka bölgelere hastalar askeri uçaklarla naklediliyor. Önümüzdeki günlerde durum ağırlaşacak. Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'den bir açıklama yaptı. Sadece Avrupa kıtasında 2.200.000 kişinin öleceğini de söyledi. Durum hiç iyi değil. Bundan sonra da maalesef sıkıntı büyüyeceğe benziyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Şu anda Fransa'da 30 binin üzerinde günlük vaka sayısı oluşmuş durumda. Hayatını kaybeden insanların sayısına baktığımızda ise durumun ne kadar acı olduğunu gözlemliyoruz. 73 kişi de hayatını kaybetti bugüne kadar. Koronavirüsten yaklaşık 119 bin kişi öldü. Macron bu ülkesini saran, dünyayı saran koronavirüsle mücadele etmek yerine
seçimlere kilitlenmiş vaziyette. Önümüzdeki seçimleri kazanmaktan başka hiçbir amacı yok. Macron, koronavirüsle mücadele edeceğine ülkesindeki ırkçıların, milliyetçilerin oyunu almak için Müslümanlara karşı bir savaş ilan etmiş durumda. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz bakın. Bu tedbirler, alınan bu önlemler maalesef sorunu çözmüyor. Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce ne dediler? Macron da çıktı söyledi, Merkel de çıktı söyledi, diğer devlet başkanları da çıkıp dediler ki tamam biz bu işi çözdük dediler. Ama görüyoruz ki bunlar hiçbir şey yapmamışlar. Kapanma dediler, kapanma. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerin bir sürü önlem aldılar. İşte sıvıydı, maskeydi, mesafeydi, oydu, buydu. Hiçbirinin hiçbir anlamı demek ki olmadı. Eğer olsaydı bugün vaka sayıları 30 bini geçmezdi Fransa'da. Önümüzdeki günlerde durum çok çok ağırlaşacak. Bunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. O zaman biz bu siyasetçilerin başarısından söz edemeyiz. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Şimdi Fransa 3. doza dedi ki evet olmak zorundasınız. Tamam bilim insanları ne diyorsa onları yapalım. Doktorunuza danışın. Bu sıvılarla ilgili kararınızı öyle verin. Peki. Bu işle ilgili olarak hayatını kaybedenler oldu. Çok ciddi şekilde hastalananlar oldu. Bu işin sorumlusu kim? Ya da kimler? Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyoruz diyor. Avrupa İlaç Ajansı EMA tavsiye ediyorum diyor. Bilim Kurulu tavsiye ediyorum diyor. Siyasetçiler de bunları onaylıyorlar. Hiç kimse taşın altına elini koymuyor. Bu işle ilgili olarak yani bu sıvılarla özellikle ilgili olarak karşınızda herhangi bir muhatap yok. Öyle görünüyor ki asla olmayacak. Yani 3, 4, 5, 6 doz, 7 doz, 8 doz ölene kadar, mezara girene kadar bu dozları yaptırsanız da bu işle ilgili olarak görüyorum ki hiç kimse taşın altına elini koymuyor ve sorumluluk hissetmiyor. Tek yaptıkları vaka sayısı açıklamak, hasta yatakları doldu demek, kapasitemizi aşıyoruz, maske, mesafe demek. Bunun dışında başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Üzülerek bunları anlatıyorum. Tablo ağırlaşıyor ve önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacağı benziyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa maalesef çaresiz. Dünyanın en büyük devletleri, süper devletleri izliyorlar ama görüyoruz ki almış oldukları kararlar çok ama çok yanlış ve netice yok. Haticeye değil neticeye bakıyor. Almış oldukları kararlar yanlış çünkü netice bize, vakalar bize bunların başarısız olduklarını gösteriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ben size tabloyu kısaca anlatayım. Bundan sonra Fransa dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde kötüye gidecek. Yine geçen yılki haberleri tek tek size anlatacağız. Sadece takvim değişmiş olacak, olaylar aynı. Bütün yaşayacağımız psikoloji aynı. Yine kapanmalar denilecek. Yine kapanacağız ama gelinen noktada hiçbir şey değişmeyecek ta ki Mart ayına kadar. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fransa'nın özellikle yürütmüş olduğu bu sağlık politikaları konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Bunları bizimle videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak lütfen paylaşın. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.